Herkese merhaba arkadaşlar. Bir bölümde daha sizle birlikteyiz. Bu bölümde gerçekten enteresan ve güzel bir robot yapacağız aslında. Önceki videoda bahsettiğim gibi BB8 projesini yapmaya başlıyorum. Ve tabii ki gerçek boyutlu BB8 yapmadan önce birkaç bölümden oluşacağı için ilk önce prototip ve çalışabildiğini gördüğümüz bir robot yapmaya çalışacağım. Tabii ki bu robot yine BB8 olacak ama birazcık daha küçük boyutlarda ve mekaniği denediğimiz bir robot olacak. Ve bastığım modellerden bir tanesini de statik olarak sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Bunun için Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Orada şu anda bir post paylaştım. Bir hafta sonra çekilişi açıklayacağım. Aranızdan birine BB8 hediye edeceğim. Bu arada videonun sonunda açıklayacağım. Bir çekiliş daha var. Bu projeyi yapmak isteyenlere özel bir kart hediye edeceğim. Onu da zaten videonun sırasında sizlere açıklayacağım. Şimdi isterseniz hemen videoya geçelim ama videoya geçmeden önce BB8'i çok seven bir misafirim var. Hemen onu davet etmem gerekiyor. Gel otur yanıma. Babacım bugün ne yapacağız seninle birlikte? Bu projeyi Utku ile birlikte yapmaya karar verdik. Bu videoda da konuğum olarak geldi. Hoş geldin babacım. Bu videoda ne yapacağız? Hadi bir de sen anlat bakalım. Robot yapacağız. BB8 robot yapacağız. BB8 yapacağız, tamam. Nasıl gidecek peki BB8? Nasıl gidiyor? Yuyak gidiyor. Sen BB8'i yaptıktan sonra onunla oyun oynayacak mısın peki? Oynayacak. Burada suda çocuğun yiyeceğiz. Sen peki bu robotu yaparken bana yardım edecek misin? Ne yapacağım? Tamam. Ben abilere o zaman biraz daha bir şeyler açıklayayım. Sonra sen bana yardım et, robotu yapalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi robotu yapmaya aslında başlayalım. Bunun kısımlarından biraz bahsetmem gerekiyor. Öncelikle mekanik kısmından başlamamız gerekiyor. Mekanik... Evet, büyük BB8'imiz nerede bizim? BB8. Bilgisayarın arkasında mı? Wow, getir bakalım. Bir abilere bundan bahsedelim. Gördüğünüz gibi 20 santim boyutlarında bir BB8 gövdesi bastık. Bunun tabii bir de kafa kısmı var. Kafa kısmı da hemen burada. 20 santim boyunda BB8'i tabii ki iki parça halinde... İki parça halinde bastık. Bunu iki parça halinde basmamızın sebebi düzgün yuvarlak bir form elde edelim. Ve bunu birleştirdiğimizde montaj... Şundan pat. Bunu iki parça halinde basmamızın sebebi... Bunun parçasını yap. Ne yapayım babacığım, söyle. Ne istiyorsun? Bu gövdeyi iki parça halinde basmamızın sebebi düzgün yuvarlak bir form elde etmekti. Ve tabii ki iki tane gövdeyi birbirine montajladığımızda düzgün vidalabilecek bir sisteme ihtiyacımız vardı. İnternetten indirdiğim sistem benim yapacağım projeye çok uygun değildi. Hatta örnek bir model Instagram sayfasında basarken paylaşmıştım. Modeli denemek için bastım. Ama bu birleşme yerleri dümdüz olduğu için bunu herhangi bir yapıştırmam gerekiyor. Bir vidalama sistemi yapamıyordum. Yapışır dönür. Yapıştırır dümdüz mü olsun babacığım? Dönüş olur. Tamam babişkom benim. Bu sistemi yapıştırmak istemiyorum çünkü içerisindeki pili şarj etmem gerekiyor ve müdahale etmem gerektiğinde ayrılabilir bir sisteme ihtiyacım vardı. Bu sebeple güzel bir örnek olması açısından da komple gövdeyi ve kafayı kendim çizdim. Fusion 360 kullandım bunun için. Hatta ben bu adımları size yavaş yavaş göstermek istiyorum. Ve bu projenin tüm detaylarını, devre kartını, gövdesini, malzeme listesini, her şeyi video açıklamasına koyacağım. Eğer siz de yapmak isterseniz oradan modelleri indirip, elektronik kartı indirip istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu yapın. Tamam, indirin yapın diyor Utku da, duydunuz. Evet ve Instagram'dan dediğim gibi takip ederseniz bu projenin bazı parçalarını size de hediye etmek istiyorum. Sen yapışır. Yapıştıracağım. Tamam babacığım, bunu yapıştıracağız. Yapışacağız. Tamam. Şimdi Sürpriz yapacağım. evet, sen abileri sürpriz yaptın şimdi videoya gelerek. Ve bu gövdeyi nasıl çizdiğimi de ayrı bir videoda detaylı olarak anlatmak istiyorum. O video aynı zamanda sadece bu gövdenin çizimi değil, Fusion 360'ın nasıl kullanıldığıyla alakalı size detaylı bir bilgi verecek. Çoğu kişi mutlaka bu gövdenin nasıl çizildiğini merak ediyordur. Ben de bunu sizinle paylaşacağım. O yüzden kanalı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çinişin. Babacım abilere söyler misin kanalı takip etsinler? Modelleme kısmından başlayalım. Bu videoda dediğim gibi detay vermeyeceğim. Ama sürecin aslında nasıl devam ettiğini size bir yandan da göstermek istiyorum. İlk önce modelleme ve baskı sürecinden bahsetmemiz gerekirse Fusion 360'da ben bu çizimi tamamladım. Robotun altı taraftan çekilmiş fotoğraflar üzerinden çizime başlamamız gerekiyor. Yani aslında çizim ortamına ilk önce bir resim koyup bu resim üzerinden bizim çizimi ilerletmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yine çizim yapabilirsiniz ama üzerindeki desenler kendi içerisinde orantısal olmaz ve tabii ki o görsel bozukluk meydana gelebilir. Şu anda
robotun orijinali şeklinde bir çizim yapacağız. Tabii ki ilk yapmamız gereken bir küre çizmek. Bu küreyi çizdikten sonra artık üzerindeki desenleri oluşturmak. Desenler ve küre tamamlandıktan sonra artık mekanik olarak vidalama işlemleri veya iç mekanizmalarını çizdim. Eğer siz de bir modelleme yapmak isterseniz, mesela bir arabayı modellemek istiyorsanız arabanın fotoğraflarını alarak o arabayı rahatlıkla modelleyebilirsiniz. Bahsettiğim gibi Fusion 360 dersleriyle alakalı videolar çekmeye başlayacağım. Hatta bu robotun detaylı olarak nasıl çizildiğini de yayınlamak istiyorum. Onunla ilgili bir video yapacağım. Bilgisayar ortamında bu çizim haricinde bir de devre, yani PCB'mizi çizmemiz gerekiyor. PCB için de Eagle programını kullanıyorum. Bu arada Eagle programını bir süre önce Autodesk satın aldı. Fusion 360 da Autodesk'e ait. Bunlar aylık ücretlendirmeli programlar. Öğrencilere ücretsiz versiyonları da var sanırım. Onları da isterseniz kullanabilirsiniz. Hem Eagle'ın hem Autodesk'in linklerini aşağıya koydum. Oradan da bakabilirsiniz. Mekanik ve gövde çizimlerini bitirdiğimize göre şimdi de hemen Eagle programına kısaca göz atalım. Burada aslında aklınıza takılan en büyük problemlerden bir tanesi PCB'nin, yani devre kartımızın nasıl üretildiği. Şimdi hem dizaynı nasıl yaptığımıza hem de PCB'yi nasıl ürettiğimize bir göz atalım. Eagle programına geldiğimizde öncelikle devrenin şematiğini oluşturmamız gerekiyor. Mesela örnek vermek gerekirse burada bir Arduino Nano yerleştirdim. Bu Eagle'ın da çok geniş bir kütüphanesi var. Yani şu an güncel kullandığımız Arduino gibi kartlar, farklı şeritler, farklı sensörler, konnektörler zaten kendi içerisinde bir sürü komponent barındırıyor. O yüzden hani malzeme bulma konusunda herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz ve bu şematiği oluşturduktan sonra artık neyin nereye bağlanacağını şema olarak verdikten sonra devre kartımızı dizayn etmeye, yani çizmeye başlıyoruz. Zaten bu çizim programının kolaylığı, oraya koyduğunuz tüm komponentler buraya geliyor ve siz yerleştirip artık aradaki yolları çizmeniz gerekiyor. Hatta şu anda çoğu programda olduğu gibi otomatik devre yolunu oluşturma özelliğiyle buradaki devreyi otomatik olarak da çizebilirsiniz. Ben bunu çok tercih etmiyorum. Kendim devreyi bilerek çizmek istiyorum ve burada tabii ki hangi yolun kalın, hangisinin ince olacağına ben karar veriyorum. Daha sağlıklı devreler ortaya çıkıyor. Devre kartı üzerine şurada gördüğünüz beyaz yazılar zaten komponentlerden geliyor ama mesela şuradaki bir logoyu ve şuradaki yazıları ben ekstra olarak ekledim ki bu devre kartını ilerideki zamanlarda tabii ki hatırlayacağım ne olduğunu ama nerede kullandığımı, ne amaçla kullandığım belli olsun. Ve videonun sonunda da bu kartlardan 3 tane hediye edeceğim. O yüzden ne yapmanız gerektiğinizi en son kapanışta söyleyeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. PCB tasarımını burada tamamladıktan sonra, çizim programını tamamladıktan sonra artık bunun Gerber dosyalarını çıktı almamız gerekiyor. Gerber dosyaları ise çok genel bir dosya. Mesela CNC'ler için G-kodlar vardır. Bu tür PCB programları için de Gerber dosyaları vardır. Yani sizin dizaynınızı ortak bir dille başkasına iletebileceğiniz bir dosya biçimi. Bu PCB'yi isterseniz elle de üretebilirsiniz ama benim çizdiğim PCB çift katmanlı bir PCB. O yüzden elle üretmek bir kısmen daha zor. Yani tek taraflı bir PCB çizseniz rahat elle üretebilirsiniz. Ama çift katmanlı bir PCB olduğunda ve kaliteli bir şey istediğinizde, şöyle kaplamalı bir şey istediğinizde elle üretmeniz tabii ki zor. Buradaki benim tabii ki tercihim ucuz ve hızlı bir şekilde bu PCB'leri üretebilmek. Ben bunun için PCBWay firmasının hizmetine ayarlanıyorum. Programdan çıktı aldığımız Gerber dosyalarını PCBWay'e gönderip oradan bir fiyatlandırma alabiliyorsunuz ve belli ölçüler dahilinde ve belli özellikleri kartlar, ki bu kartlar sizin çoğu projenizde işinize yarayacak, sadece 5 dolara üretebiliyorsunuz. Burada aslında çizdiğiniz kartın ölçülerini girmeniz gerekiyor. Benim mesela kartım 94'e 69 ve burada kaç adet istediğinizi girebiliyorsunuz. 5 ve 10 adette fiyat değişmiyor. Zaten minimum 5 dolarlık bir ücreti var. 5 dolar aslında siz burada çok kaliteli 10 tane PCB ürettirebiliyorsunuz ve benim bu boyutlardaki PCB'm 10 tane ürettirdim ve hepsi 5 dolar tuttu. Bir de gümrük tarafına 13 lira ödedim. Yani 5 dolar artı 13 liraya geldi. Yine çok uygun bir fiyat. Buradan 10 seçeneğini seçtim. Daha sonra kaç katmanlı bir PCB tasarladığımı soruyor. Ben 2 katmanlı PCB tasarladım. Sizin üreteceğiniz kartta 1.6 mm'lik kalınlık gayet ideal olacaktır. Zaten bu bile çok sağlam. Bu da 1.6 mm kalınlığı, standart bir PCB ve hem kalitesinden hem de bu kalınlıktan dolayı gayet sağlam bir PCB. Bu aşamadan sonra aslında hesapla diyorsunuz ve hesapla dedikten sonra sizler birazcık daha detaylı aslında bilgiler sormaya başlıyor. Burada tabii ki farklı üretim seçenekleri var. Eğer tek seferlik bir kart üretimi yapacaksanız buradaki standart ayarları kullanabilirsiniz. Bu arada buradaki standart ayarların bazılarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar 2 tane yol arasındaki minimum mesafe ve 2 tane delik arasındaki veya en küçük delik gibi sorular soruyor size. Bunlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ona göre çünkü üretime sokuluyor. Bu arada ilk ayarları yaptıktan sonra aşağı kısımda mesela biz normalde FR4 kartını kullanıyormuşuz. Aluminium, Rogers, HDI, Cooper Base gibi farklı kart seçenekleri de varmış. Tabii ki mevcut seçeneklerin dışına çıktığınızda buradaki fiyatlar artıyor ve hatta çokça artıyor. PCBWay buradaki üretim mantığını şu şekilde ayarlıyor. Herkesten gelen siparişleri aynı karta, aynı aslında stencil'e
stencil'a yerleştiriyor. Bu stencil'larla üretim yapılıyor. Bu sayede aslında sizin PCB'niz çok ucuza gelmiş oluyor. Ama standart dışı şeyler istediğinizde bu sefer üretim maliyetleri yükseldiğinden dolayı sizin kartınızın fiyatı da artıyor. Thickness kısmı zaten 1.6 mm seçmiştik. Aşağı doğru indiğimizde minimum track spacing, yani aslında iki tane iletken kısmın arasındaki minimum boşluktan bahsediyor. Bu zaten çiziminizde mutlaka bunu görmüş veya dikkat etmişsinizdir. Ona göre seçim yapabiliyorsunuz. Standart geleni de kullanabilirsiniz. Bir problem olursa zaten sizi orada uyaracaklar. Daha sonra burada solder mask dediği aslında bizim PCB'mizin kaplama rengi. Ben normalde bunu purple, yani mor yapmak istiyordum ama purple'ı seçtiğimde fiyat arttığından dolayı burada maviyi seçerek ilerledim ama mavi renk de gayet güzel, yani böyle lacivert geldi. Bu kartın rengi de benim bayağı hoşuma gitti. Bakırın kalınlığını aslında size soruyor. Tabii ki daha kalın bakır daha yüksek akım geçirecektir. Ama dediğim gibi standart ayarlar sizin birçok gelişmiş PCB tasarlamanız için fazlasıyla yeterli. Çünkü buradaki diğer seçenekler daha profesyonel alanlarda PCB tasarımına giriyor. O yüzden onları tercih etmenize gerek yok. Siz burada 5 dolara geçmeyecek şekilde PCB'nizi ürettirebilirsiniz. Eğer özel bir isteğiniz varsa onu da buraya yazıyorsunuz. Burada tabii ki karşı taraftaki mühendislerle konuşarak bunu da değerlendirebiliyorsunuz. Standart PCB üretimi dışında Advanced PCB, Flex PCB, mesela şurada çok güzel bir seçenek. Bununla alakalı da güzel aklımda şeyler var. Birleştirme işlemi, SMD stencil ve PCB design diyor. Herhalde burada da PCB design hizmeti veriyorlar. Eskiden de bu kadar hizmet yoktu. Bunları da bayağı bir arttırmış durumdalar. Normalde ben size 5 dolar dedim ama şu an total rakam 28 dolar yazıyor. Bunun nedeni hemen buradaki kargo kısmını inceleyelim. 24 saat içerisinde PCB'nizi üretiyorlar ki çok iyi süre. Ekstra acil bir şekilde PCB ürettirmek isterseniz bu sefer 96 dolara çıkıyor. Çok ciddi bir fiyat farkı oluyor. Bunun dışında hemen kargo seçeneklerine gelelim. Mesela buradan Türkiye'yi seçelim. Türkiye'yi seçtikten sonra DHL ile gelmesini isterseniz 3-5 gün içerisinde geldiği yazıyor. Bu da zaten çok hızlı bir süre. O yüzden kargo ücreti gayet yüksek. Burada eğer yani mesela FedEx gibi farklı kargo firmalarında veya EMS gibi kargo seçeneklerini seçebilirsiniz. Ama eğer derseniz ki benim çok acelem yok, bu PCB daha sonra da gelse olur, işte 15 gün, 20 gün veya 30 gündür muhtemelen, 25-40 gün diyor mesela burada. 9 dolarlık bir kargo ücreti karşılığında PCB'nizi alabiliyorsunuz. Yani toplam PCB'niz burada 14 dolara gelmiş oluyor. Yani mesela biz burada şunu şöyle düşünürsek 14 dolar. Şu anda doları 6'dan hesaplarsak 24.84. Ben burada 10 tane PCB ürettirdim. Yani bir tane PCB'nin bana maliyeti 8,5 TL'ye geliyor. Ki şu kalitedeki bir PCB ürettirdiğiniz için bence gayet uygun bir fiyat. Daha sonra Add to Cart dedikten sonra burada size ürettiğiniz Gerber dosyalarını karşı tarafa upload etmenizi istiyorlar. Bu upload işleminden sonra karşıdaki mühendisler Gerber dosyanızı inceliyor. Gerber dosyasında üretimle alakalı bir sıkıntı var mı yok mu buna bakıyor. Ama burada şu ikisini karıştırmayın. Yani sizin PCB dizaynınız doğru mu diye bakmıyorlar. Üretim sırasında seçtiğiniz seçeneklerle alakalı bir sıkıntı var mı diye bakıyorlar. Buradaki mühendislerden de onay geldikten sonra artık üretim sürecine giriyor. PCB'de ücretsiz bir account açarak buradan üretimi takip edebiliyorsunuz. Zaten sipariş verdiğinizde bu account'ta otomatik olarak oluşturmuş oluyorsunuz. PCB gönderirken şöyle bir paketin içerisine vakumlu halde tüm PCB'leri şöyle lastikleyerek koymuşlar. Vakumlu olmasa gerçekten çok iyi. Güzel yanı da şu, PCB'niz nem almayacak şekilde vakumlanmış oluyor. Yani içerisine herhangi bir hava girmiyor. Ve PCB şöyle bir güzellik yapmış. Yılbaşı yaklaştığından dolayı bir de şöyle ufak PCB'ler yollamış. Bu PCB'ler üzerinde hem ledler var, arka tarafında ledler var. Bir tane açma kapama butonu var şurada ve şurada da bir tane CR2032 pil var. Bu pil sayesinde de böyle sürekli olarak yanıyor. Gerçekten çok yaratıcı bir PCB olmuş. Bunun dışında bir tane şöyle yıldız gibi şey var. Ledler tabii ki aynı, sadece şekli yıldız. Ve bir tane de şöyle bir süs şeklinde yine led var. Yani PCB'leri yollarken bunları da bana hediye olarak yollamışlar. Ama şu favorim gerçekten. Neyse, PCB tarafı da böyle. Yani isterseniz burada üretim yaparak hem uygun hem de kaliteli şekilde PCB'lerinizi ürettirebilirsiniz. Şimdi artık bu ürettiğimiz PCB'yi birleştirme zamanı. Gerekli komponentleri üzerine yükleyerek artık devrenin çalışabilir hale gelmesini sağlayacağız.
Devremiz artık tamamen bitti. Sadece Arduino Nano'yu bulamadım. Büyük ihtimalle yanıma almadım bu kartı. O yüzden Robotisan'a gidip tekrar bu kartı almam gerekecek. Şu an mekanik kısmı ama geçmemiz için hiçbir engel yok. Devre genel olarak olduğu gibi görünüyor. Çünkü şemasal bir problem yoktu zaten. Bunu board'a dizdiğimde de herhangi bir problem gözüme şu anda çarpmadı. Ama tabii ki bu elektronik olduğu için ne olur ne olmaz testlerini yapmamız gerekiyor. Kartı hemen özetlememiz gerekirse şurada birazcık bilgi verebilirim belki. Alt tarafta Bluetooth modülümüz olacak. Bu kısımda bir Arduino Nano gelecek. Direkt buraya takılıp çıkarılabilir olacak. Çünkü Arduino Nano eğer arızalanırsa bunu kolayca değiştirmemizi sağlayacak. Hemen şu üst kısımda 3 tane buraya 5 mm'lik led koydum. Bunların şu anda herhangi bir görevi yok kafamda ama duruma göre burada farklı şeyler sinyal vermesi için kullanacağız. Üzerine bir açma kapama butonu, motor girişleri, bir adet motor sürücü L298 ve arka tarafına bir adet de soğutucu taktım. Çünkü soğutucu mutlaka gerekiyor. Arduino'nun etrafına şuralarda aslında pinler bıraktım. Bu pinleri de isterseniz dişi veya erkek header lehimleyip onları da harici olarak kullanmam gerekirse diye bıraktım. Şuraya 2 tane servo girişi yaptım. Normalde prototip 1'de aslında kafayı da sağa sola hareket ettirmek için servo motor eklemek istiyordum ama baktım ki bu dizayn için birazcık karmaşık bir proses haline gelecek ama ben yine de PCB'ye ekledim ne olur ne olmaz diye. Eğer ihtiyacımız olsa kullanacaktık ama şu an kullanmayacağız gibi görünüyor. Servo motor ekledikten sonra devre üzerine dahil etmeden devre kartını büyütmemek için şuraya harici bir adet regülatör yani 12 volt 5 volt regülatör giriş ve çıkışı ekledim. Eğer servo motor kullanacaksak 5 voltumuzu burada regüle ederek alacaktık. Ve pil girişini de hemen şuraya ekledim. Buraya klemens takacaktım ama klemens yerine ben buraya şimdi bir kablo lehimleyip kabloyu da ucuna soket lehimlemek istiyorum. Birazcık daha kullanışlı olacak gibi geldi. O yüzden pil bağlantısını bu şekilde yapacağız. Şimdi bence mekanik montaja geçelim. Çünkü orada BB8 hem biraz ortaya çıkacak hem de orada merak ettiğim bazı noktalar var. Onları da düzgün yapabilmiş miyiz? Onları da görmüş olacağız. Devreyi taktıktan sonra şu parçayı oturtmak istediğimde gördüğünüz gibi burası bu parçaya çarpıyor. Yani burada ya soğutucuyu sökeceğiz ama soğutucuyu söktüğümüzde çok iyi soğutamadığı için biraz problem yaşayabiliriz ya da bu parçanın biraz şeklini değiştirmemiz gerekiyor ki bunun da basılmasını şu an ben beklemek istemiyorum. Bundan dolayı şu soğutucunun üstündeki pallerden birer tane keseceğim. Ondan sonra bu buraya tam oturmuş olacak. Buradaki parçaları kesmeme rağmen maalesef bu buraya oturmadı. O yüzden şu parçayı yeniden tasarlamam gerekiyor. Buradaki yapmış olduğum en büyük hata aslında çizime şuradaki soğutucuyu dahil etmemem. Normalde tüm devre, motor sürücü her şey varken bu soğutucuyu dahil etmemiştim. Onun da zararını şu an burada gördüm. Yani problemin çözümü çok basit. Şuradaki parça biraz daha yukarıdan gelip aşağıya birleşecek. Ama tabii kaybettiğimiz zamanı da göz önüne aldığımızda birazcık can sıkıcı oldu. Şimdi bu parçanın tasarımını değiştirip tekrar basacağım. Bu parçanın yeni çizdiğimiz versiyonu basılana kadar artık şu iki tane gövdeyi birbirine birleştirebilmek için hır somunlardan şuralara takmam gerekiyor. Tabii bu işlemi yaparken diğer gövdeye göre biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü bu gövdelerin basımı bir tanesi 70 saat sürüyor. Diğerinde eğer bir hata yapsaydım yenisini çok rahat basardım ama bunlarda bu problem biraz daha büyük.
Ve burada yaptığımız bu işlemin yüzeye sıfır olması gerekiyor ki içeride tekerlekler gezerken buna takılmasın. Şu an hafif bir yükseltisi var. O yükseltiyi de şöyle birazcık almaya çalışacağım. Ve aynı zamanda bunu yaparken havyanızın ucunda lehim olmaması gerekiyor. Çünkü bu durumda lehim oraya basacak ve vidanın girişini zorlaştıracaktır. Sanırım oldu. Biraz daha iyi. Bu delik bir tık yamuk oldu ama bakalım arıza çıkaracak mı göreceğiz. Kafa kısmını gövdeye aslında oturtacağımız kısım için, yani şunun üzerine şöyle yürüyecek kısım için bir tane aparat çizdim ve bu baş kısmının altına şu şekilde yerleşecek. Ve aynı zamanda bunun gövde üzerinde rahatça ilerleyebilmesi için sarhoş tekerlekleri yerleştireceğiz ve 3 tane sarhoş tekerlek ve buralarda da mıknatıs olacak. İç mekanizmanın da mıknatıs olacağından dolayı gövde üzerinde alt taraf nereye hareket ederse kafada onu takip edecek. Şimdi bu parçanın buraya normalde tatlı sıkı geçmesi gerekiyor ve geçiyordu ama birazcık daha böyle rahat geçebilmesi için şuralara böyle bir zımpara işlemi yapacağım. Zımpara işleminden sonra artık montajına geçeceğiz. Farklı bir günden tekrardan merhabalar. Şimdi en son hatırladığınız gibi bu iç mekanizmayı yapmıştık. İç mekanizmayı yaptıktan sonra aslında bir ağırlık testi yaptım ben videodan sonra. Ağırlık testinden maalesef geçemedik. Biliyorsunuz BB8'in çalışma mantığı alttaki ağırlıktan dolayı topun dönmesini sağlamak. Yani dış kasasının. Biz bunu bunun içerisine koyduğumuzda ve üst tarafı kapattığımızda şu an bile aslında istemediğim yöne gidiyor. Normalde sabit durması lazım. İttirdiğimde görüyorsunuz hiç durma eylemi göstermiyor. Yani çok geç gösteriyor aslında. Normalde böyle bıraktığınızda 2 tane hareket yapıp burada durması lazım. Buna bir de ağır bir kafa eklendiğinde şu an durması imkansızlaşıyor. Hatta durduğu yerde düşüyor. Bu problemi iki şekilde çözebilirdik. Birincisi yaptığımız mekanizmanın gövdenin yarısından altta kalan kısımda, yani şuradaki batarya koyduğumuz kısmın ağırlaşması. Ben de bu sırada aslında bir tane parça çizdim şu şekilde. Bu parçayı %100 doluluk oranıyla 3D printer'da bastım ve bunun altına tamamen denk gelecek şekilde ve aynı zamanda alt gövde değmeyecek şekilde tasarlandı. Ve şu gerçekten ağır. Yani hani bu kadar taş alsanız büyük ihtimal böyle ağır olur. PLA'nın öz kütlesi de gayet yüksekmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Ben bu kadar ağır bir parça beklemiyordum. Şuradaki oyun nedeni ise buraya pil gelecek olması. Bu yine yetersiz kaldı. Yapmamız gereken kafa kısmını bayağı bir hafifletmekti. Normalde şuradaki mekanizmayı çıkardığınızda içi aslında bunun boş ve duvarlar 3 mm'lik bir kalınlığa sahip. Ben buradaki kalınlığı 1 mm, 1,5 mm'ye indirdim. Burada da yaklaşık %40 kadar bir tasarruf sağladık ve yeni kafayı bastım. Ve ikisini kıyasladığınızda şu içine de bakabilirsiniz. Çok daha hafif, hatta şurada görüyorsunuz ışıkları çok daha iyi bir şekilde geçiriyor. Parmağımı görebiliyorsunuz. Bu iyileştirmeleri yaptıktan sonra tabii ki çok daha iyi bir sonuç elde ettim. O sonucu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Ve yeni kafanın içerisine bunu yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi bu kafayı tutturduğumda şöyle çok daha güzel bir duruş sergiliyor. Korkutuyor bazen. İçerideki motorlar dönmediği için şu an biraz dengesiz gibi görünüyor. Ama gördüğünüz gibi şöyle yamuk bıraksam bile bu şekilde duruyor. Ki zaten BB8'in hareketlerini biliyorsunuz, böyle birazcık salınımlı hareket ediyor. Bu yüzden bizim için çok büyük bir problem teşkil etmeyecek. Ama buradaki yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi şuradaki kabuğu kalın tasarlamak. Ben biraz sağlam olsun diye, gerçekten güzel gelsin diye birazcık kalın yaptım. Ama bu ağırlık merkezini oldukça yukarı çekti. O yüzden kafayı mesela ekstra bir hafifletmemiz gerekti. Ve şöyle etrafını döndürelim. Gerçekten çok tatlı oldu. Çok da güzel bir robot oldu. Bunun gerçeğini zaten hayal bile edemiyorum nasıl bir şey olacağıyla alakalı. Biz bunu telefondan kontrol etmeye başladığımızda çok daha iyi bir şeye dönüşecek. Ve tabii ki boyadığımızda. Şimdi kaldığımız yerden projemizi yapmaya devam edelim.
arkadaşlar dün gece aslında bu kodları yazmaya başlamıştım ama artık yorgunluktan uyuyakaldığım için bu sabah proje çekimine devam ediyorum. Bu işleri tabii ki birazcık uykumdan kısarak yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz normalde Robotistan'da aslında zaten halihazırda çalışıyorum. Bu yüzden mesai saatleri içerisinde bu işlerle ilgilenmem çok mümkün olmuyor. O yüzden ya hafta sonu ya geceleri bu tür işlerle ilgilenmeye çalışıyorum. Ama neyse ki robotu en sonunda bitirebildik ve son hali gerçekten beni çok mutlu etti. Şimdi ilk denemeyi sizinle birlikte yapacağım. Kodu aşağıda paylaştım. Bir tık karışık görünüyor ama bunun karışık görünmesinin sebebi motorlara rampa uygulamam. Yani motorlar istediğiniz hızda bir anda çıkmıyor. Rampalı bir şekilde çıkıyor. Ani hareketlerde çok daha dengesiz hareketler olabiliyor. O yüzden motorlar istenilen hızda böyle bir rampa şeklinde yavaş yavaş hızlanarak çıkıyor. Bunu da zaten bir test etmiş olacağız. Motorları bu arada full güçte kullanmıyorum. Neredeyse %30, %20 güçlerde kullanacağım. Çünkü yine bu motorları tam güçte kullanmak ani hareketler yarattığı için bunlar benim istemediğim durumlar. Ve robotun son hali şu şekilde. Kendimi gizlersem netleyecek büyük ihtimalle. Üst tarafta mıknatıslar var. Bu arada bu mıknatıslar normalde 3'er taneydi. Kafa kısmında da 3'er tane vardı ama çok güçlü geldi. Yani içeride sistemi yukarı kaldıracak kadar güçlüydü. Bu yüzden bunları 1'e düşürdüm ama gözlemlediğim kadarıyla da şuralara birer tane daha takarak kafanın daha iyi, daha güçlü bir şekilde tutmasını sağlayacak. O yüzden buralara birer tane daha mıknatıs koyup içerisine yerleştireceğim. Bunun dışında şurada normalde trio tekerler var. Bunları daha önce göstermiştim. Bu tekerlerin bir tanesini kaybetmişim. Oraya şu an 3D printer'dan hemen aynısından bastım. Tabii ki ucu dönmüyor ama bu PLA kaygan bir malzeme ve PLA'yı sürteceğinden dolayı şu an beni idare edecek. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ve genel olarak her şey tamam ve açılışa da şuradaki ledlerle aslında bir test ekledim. Yani kodumuzun çalışıp çalışmadığı yerle alakalı bize orada bir sinyal veriyor. Ve isterseniz artık şu ilk denememizi yapalım. Gerçekten çok merak ediyorum. Ne olacak? Yani tam çalışmama ihtimali yok ama düzgün çalışmama ihtimali var. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Ve bir an önce de Utku'ya da göstermek istiyorum. Nasıl bir tepki vereceğini çok merak ediyorum. Şimdi sistemimizi içeriye yerleştirelim. Şu an görüyorsunuz sistemi şöyle gösterebilirsem içeride bu şekilde çalışacak. Arduino Bluetooth Car uygulamasını çalıştırdım ve Bluetooth'la burada bağlantıyı sağlıyorum. Bu arada Bluetooth'un ismini de BB8 olarak değiştireceğim ki kolay bulabilelim. Şu an bağlandım ve ilk testimi yapıyorum. Çok iyi ya. Ben size şöyle biraz genişten göstereyim isterseniz. Şu an önünde taraf bilmiyorum çünkü kafayı takarsak anlayacağız ama görüyorsunuz. Hoppa. Buradaki vidaları takmayınca böyle çıkmalar olacak tabii ki. Gayet güzel çalışıyor. Sadece rampası birazcık uzun olmuş. Oradaki rampa süresini biraz kısaltıp çok daha verimli bir şeyler yapabiliriz. Rampa süreleri bana normal gelmişti ama motorlar yüke binince tabii ki normale göre birazcık daha yavaş hızlanmaya başlıyorlar. Yani o rampayı daha geç alıyorlar. Bu sebepten dolayı onun da hemen bir yazılım güncellemesi yapayım. Hazır gövde açılmışken. Daha sonra gerçek teste geçelim. Bu sefer kafaya da takacağım. Evet, yeni kodu attım. Hemen denemesini yapalım. Tekrardan robotu açtım. Şöyle desenlerini de denk getirelim. Bu arada Utku aslında eve gelmek üzere. O yüzden çok heyecanlıyım. Yani bir an önce yapayım. Boyamak da istiyorum ama boya yetişir mi bilmiyorum. Şu an deneyeyim hemen. Kameramızı aşağı indirelim. Sizi daha net görün. İleri basıyorum, bana geliyor. O zaman birazcık sola döndürelim. Bu arada dönerken siz tabii ki topun döndüğünü görmüyorsunuz çünkü kafa dönecek. Kafayı takmadık henüz. Niye sürekli bana geliyor? Hop. Evet, vidasını takmamız şart oldu. Burada gördüğüm şöyle bir durum var. Hop, yapmamız gereken işlemlerden hemen bir tanesinden tekrar bahsedeyim. Şimdi kod kısmında rampa normalde sıfırdan başlıyor. Sıfırdan 50'ye kadarlık bir bölüme ayırdım aslında. Ben bunu 10'dan veya işte 15'ten 50'ye kadar götüreyim ki aslında ilk böyle ölü bölgeyi birazcık atlamış olalım. Bu şekilde update yaptıktan sonra zaten artık çalışacaktır.
Ve böylelikle BB8 yani BB8 projemizi tamamladık. Biz denemeler sırasında şuradaki antenleri kırdık. Gerçek versiyonunu yaparken oradaki antenleri daha kırılmayacak bir şekilde tasarlamamız gerekiyor. Gerçek bir BB8 yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu da bir seri aslında. Serinin de ilk başlangıç videosu bu. Bir prototip yapıp bu prototipte başarılı olduk mu aslında onu gördük. Eğer gerçek boyutlu bir BB8 yapmam için bana destek olmak isterseniz bu videoyu sosyal medyalarınızda paylaşıp çevrenizdekilere ulaştırabilirsiniz. Bu sayede gelecek videolar için hem motivasyon hem de kaynak bulabiliriz. Bu arada bu videoda 2 tane çekiliş olacak. Video sırasında söyledim aslında. Bir tanesi bu PCB'lerden 3 tanesini size hediye edeceğim. Bu çekilişe katılacaklar. Proje yapmak isteyen arkadaşlar olsa PCB'lerde bayağı işinize yarayacak. Bu arada sadece BB8'de değil bu kartları isterseniz farklı Bluetooth kontrollü araç projelerinizde de kullanabilirsiniz. Genel amaçlı bir kart. Ve bu kartları çekilişe kazanabilmek için kanalıma abone olmanız gerekiyor. YouTube kanalıma ve yorumlara artık yorum yazdıktan sonra projeyle alakalı düşüncelerinizi yazdıktan sonra çekilişe katıldım şeklinde sonuna eklemeniz gerekiyor. Diğer bir çekiliş ise bu BB8'in küçük bir versiyonu ben bastım. Tabii ki içerisinde hala supportlar sökülmedi. Bunları söküp yollayacağım. Ve buradaki olduğu gibi yine birbirine geçebiliyor. Bir adet de kafası var. Ben bunu size Instagram üzerinden hediye edeceğim. Şu ekranda gördüğünüz Instagram adresime giderek hatta postun eğer linkini koyabilirsem onu da video açıklamasına koyarım. Oradaki posta giderek gerekli şeyler yine postun altında yazıyor. Onları da yaptıktan sonra çekilişe katılabilirsiniz. Önümüzdeki haftada zaten bunu hediye etmiş olacağım. Siz de benim gibi bu BB8'i boyayıp daha sonra statik olarak bir yerde böyle konumlandırıp güzel bir görsel olmasını sağlayabilirsiniz. Bundan sonraki yapacağım bazı projeler var aslında. Şu yukarıya da bir anket eklemeye çalıştım. O anketten hangi projeyi önce isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Ben de üretim imkanlarını da göz önünde bulundurarak sizin seçtiğiniz projeyi yapmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi RC tekne ama 3 boyutlu yazıda basılmış bir RC tekne. Diğeri ise video ışığı. Yani sizin YouTuber olmak isteyenler varsa veya bir ışık kaynağı ihtiyacı olanlar varsa mesela şuradaki ışığı ben kendim yaptım. Ve hem sıcaklığını hem parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu ışığın yapım videosunu çekmek istiyorum. Veya RC araba motorunu update ederek 80 km hızın üstüne çıkmasını sağlayacak bir düzenek kurmayı düşünüyorum. Eğer aklınızda yine farklı proje varsa mutlaka aşağı kısmına yazın. Link atabiliyorsanız link de atın. Veya sosyal medya üzerinden bana linkleri yollayabilirsiniz. O projeleri de yapmak isterim. Bu videoda bizden bu kadar. Büyük ihtimalle BB8'ten de bu kadar. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.